Bir zamanlar Osmanlı sarayında güzelliğiyle büyüleyen, zekasıyla saraya yön veren bir kadın yaşadı. Mihrimah Sultan. Güneşin ve ayın birleştiği bu isim, Osmanlı'nın zarafetini, gücünü ve ihtişamını temsil ediyordu. Mihrimah Sultan, 1522 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Osmanlı tarihinin en uzun süre tahtta kalan padişahı, Kanuni Sultan Süleyman. Annesi ise haremde büyük etkisi olan, devlet işlerine yön verebilen güçlü bir kadın, Hürrem Sultan idi. Küçük yaşlardan itibaren sarayda titiz bir eğitim aldı. Arapça, Farsça, edebiyat, tarih, hat sanatı ve şiirle ilgilendi. Devlet işlerine olan ilgisi annesi Hürrem'den miras kaldı. Mihrimah Sultan henüz 17 yaşındayken dönemin önemli devlet adamlarından biri olan Rüstem Paşa ile evlendirildi. Bu evlilik sadece bir aşk ve aile bağı değildi. Aynı zamanda saray içindeki güç dengeleri açısından büyük öneme sahipti. Rüstem Paşa, bu evlilik sayesinde sadrazamlık makamına kadar yükselecek. Mihrimah Sultan ise eşinin konumunu kullanarak devlet işlerinde önemli bir danışman olacaktı. Bu dönemde Mihrimah Sultan, babası Kanuni ile annesi Hürrem'in arasındaki siyasi ilişkilerde de çok etkili başladı. Kimi tarihçilere göre Hürrem Sultan öldükten sonra onun bıraktığı boşluğu Mihrimah doldurdu. Mihrimah Sultan sadece sarayda değil, devlet yönetiminde de etkili oldu. Babası Kanuni Sultan Süleyman'a sık sık mektuplar yazar, siyasi olaylar hakkında fikirlerini bildirirdi. Hatta bazı kaynaklara göre Şehzade Bayezid ile Şehzade Selim arasındaki taht mücadelesinde Şehzade Selim'in tarafında yer aldı. Bu süreçte Rüstem Paşa'nın da desteğiyle saray içindeki güç dengelerini belirledi. Kanuni'nin ölümünden sonra tahta çıkan 2. Selim döneminde de saray üzerindeki etkisini korudu. Onun siyasi zekası uzun yıllar boyunca Osmanlı sarayında hissedildi. Mihrimah Sultan sadece siyasetle değil, hayır işleriyle de meşgul oldu. Osmanlı tarihinin en önemli mimarlarından biri olan Mimar Sinan, Mihrimah Sultan için 2 muhteşem cami inşa etti. Biri Edirne Kapı'da, diğeri ise Üsküdar'da bulunan bu camiler, onun hem dini duyarlılığını hem de sanata olan ilgisini yansıtır. Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a büyük bir aşk beslediği rivayet edilir. Hatta bazı söylentilere göre Edirne Kapı'daki cami ile Üsküdar'daki cami öyle bir konumda yapılmıştır ki, birinden güneş doğarken diğerinden ay batışı izlenebilir. Bu da Mihrimah'ın ismini sembolize eder. Güneş ile ay. Mihrimah Sultan 1578 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. 56 yaşındayken vefat ettiğinde ardında güçlü bir siyasi miras, muazzam hayır eserleri ve etkileyici bir hikaye bıraktı. Süleymaniye Camii'nin avlusuna babası Kanuni Sultan Süleyman'ın yanına defnedildi. Bu da onun sarayda ne denli özel bir yere sahip olduğunun göstergesidir. Mihrimah Sultan, Osmanlı tarihinde sadece bir padişah kızı olarak değil, etkili bir danışman, güçlü bir kadın, sanata yön veren bir figür olarak iz bıraktı. Onun yaşamı, hem Osmanlı hanedanındaki kadınların neler başarabileceğini, hem de bir kadının zarafetiyle siyaseti nasıl yönlendirebileceğini gözler önüne serer. Bugün İstanbul'un silüetinde yükselen 2 cami, yalnızca mimari birer eser değil, Mihrimah Sultan'ın yüzyılları aşan hatırasıdır. Tarihin puslu sayfalarını birlikte keşfetmeye devam etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir yolculukta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ama tarih merakınız daima sizinle olsun.